Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir pide yapacağız. Kıymalı pide, kıymalı ve kaşarlı. Yapımına isterseniz başlayalım. Benim elimde şöyle bir yaş maya var. Ben Aldi'den aldım ama her yerden alabilirsiniz. Yaş mayamı tabağıma boşalttım. Bir çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Beyaz, kahverengi fark etmez. Benim elimde kahverengi şeker vardı. İçine ılık su ilave edip üstüne de bir kapak kapatıp onu mayalanmaya vereceğim. Bir kabıma 2 kilo un boşaltıp İsterseniz siz ununuzu eleyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi iddialı bir aşçı değilim. Ben sadece çalışan bir ev hanımıyım. Ben kendim nasıl yapıyorsam evde size de o şekil gösteriyorum. Sakın arkadaşlar hani demeyin ki eldiven takmıyor musun, şu musun, bu musun? Hangi birimiz evimizde öyle yapıyoruz? Ben evimde nasıl çalışıyorsam size de onu takdim ediyorum. Tuzumuzu ekledik. Ben yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum hamuruma. Hamurum çok gevrek ve de çok lezzetli oluyor. Tekrar ılık su koyuyorum çünkü maya kullanacağım için ılık su ile daha çabuk mayalanır. Onları şöyle bir hepsini karıştırıyorum. Elimle azar azar su ilave ediyorum çünkü çok katı bir un istemiyoruz. Bunda tam tersi yumuşak bir un olması lazım. Ekmek hamuru gibi. Eğer siz hiç ekmek yapmadıysanız kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Elimle yavaş yavaş yapıyorum. İnanın hamur yapmak o kadar kolay ki tahmin ettiğiniz kadar zor değil. 10 saat yoğurmanıza da gerek yok. Bir elinizle toparladıktan sonra 5-10 dakika bekletin. Sonra elinizle bir daha yoğurun. O size istediğiniz kıvamda olacak. Ben şöyle bir su ilave ediyorum üstüne. Hafif. Tekrar böyle bir elimle onu bir yoğuruyorum. Beklettikten sonra gördünüz mü hamurum çok yumuşacık. Üstüne bir bez koyup mayalanmaya veriyorum. Çünkü burada hava çok sıcak. 1 saat içinde mayalanacaktır. Siz daha fazla eğer kışın yapıyorsanız daha fazla üstüne örtebilirsiniz. Samırsağımı doğradım. Bir kaba boşalttım. Soğanımı doğradıktan sonra dedim ki ben ne yapıyorum? Ben niye zaman kaybediyorum ki? Küçük küçük doğrayıp da hani biberleri doğra, sarımsağı doğra. Yok dedim. Ben en iyisi robottan geçireyim. Hepsini doğradığım malzemeleri robota koydum. Öbür doğradığım malzemelerimi de tekrar koydum. Hatta biberlerimi bıçakla kesmeye çalıştım. Sonra dedim ki yok ne gerek var? Elle doğra. Hepsini 1 saniyede robottan geçirdikten sonra kıymamı, yarım kilo kıyma, paprika, karabiber, tuz biber, tuzumu hepsini ilave ettim. Elimle karıştıracağım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Onun dışında yağ koymuyoruz artık. Bir tek hamuruna hafif kenarlarına süreceğiz. Evet ben size de söylemeyi unutmuştum. Domateslerimi daha önceden sıcak suya koydum. Sıcak suya koydum o kabukları biliyorsunuz çok çabuk açılıyor. Hiç elinizle böyle soyun. Ben daha sonrasında domatesimi 2 tane domates ve salça 2 kaşık da salça koydum. Onları da robottan geçirdikten sonra hepsini böyle bir karıştırıyorum. Salçam hafif az geldiği için ben ilave ettim. Siz kendi
Zevkinize göre yaparsınız. Sevdiğiniz türde yaparsınız. Salça daha az eklemek istiyorsanız paprikayı daha çok koyarsınız. Renginin daha kırmızı olması için. Gördünüz mü? Tam 1 saat içinde hamurum bir yükseldi. Ben tekrar karıştırdım. Sonra bıraktım. Tekrar yükseldi. Çok güzel mayalanmış. Çok güzel bir hamur elde ettik. Elimle büyük büyük bezeler alacağım. Çünkü mayalı yapacağımız için biraz kalın olacak. Gördünüz mü hamurum nasıl yumuşacık? Ama elime de yapışmıyor. Hafif elimi unluyorum. İsterseniz siz ıslatabilirsiniz. Evet, şöyle bir karıştırıyorum kıyma harcımı daha doğrusu. Bezelerimi fırın tepsisine alıyorum. 4 tane aldım ama sonra bakacağım, galiba küçük gelecek. 3 tane fırın tepsime koymaya karar vereceğim. Şöyle bir elimle, yani gelişi güzel, kenarlarını hafif daha kalın bırakarak öyle bir açıyorum. O kadar basit ki, inanın, restoranlarda yiyoruz ya pideler, aynısı yani. Evet, şöyle kıyma harcımdan fırın tepsimin üstüne dizdiğim hamurların üstüne gelişi güzel sürüyorum. Kenarlarına getirmeden. Üstüne daha sonrasında kaşar peyniri, ben rendelenmiş aldığım için rendelenmiş kaşar peyniri döküyorum. İsterseniz evinizde varsa kendiniz de rendeleyebilirsiniz ya da bunun üstüne mozzarella da çok yakışır. Hani ben böyle yaptım ya, kıymalı yaptım ama siz sadece peynirli ve sucuklu da yapabilirsiniz. Hani ben böyle yaptım diye sizin böyle yapmanıza inanın hiç gerek yok. Siz daha farklı, daha güzelini yaparsınız eminim. Ben bugün böyle istediğimiz için böyle yaptım. Ama kaşar ve sucuk da çok yakışıyor. Ben sadece yağı kenarlarına sürüyorum. Çünkü daha kıtır kıtır, daha lezzetli oluyor. İsterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Şöyle kenarlarına hafif böyle fırçamla dokunduruyorum. Fırına veriyorum. 220 dereceye verdim. Dediğim gibi benim fırınım 220 derecede istediğim kıvamda pişiriyor. Ama sizin fırınınız 180 derecede iyi pişiriyordur. Siz öyle yapın. Daha sonrasında geri kalan pidelerimi de aynı şekil, aynı sistem uyguluyorum. Gördünüz mü? Bir sürü pidem oldu. Bunun bit o kadar doyurucu oldu ki çok da lezzetli. Ben size şöyle sadece kesip göstereyim.
Pidelerimizi yaptık. Şimdi tatma zamanı. Çok sıcak. Çok güzel, çok pratik, yapımı çok kolay. Herkes yapabilir. Afiyet olsun.